Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çok önemli ve güncel bir konuya odaklanacağız. Evet, gerçekten önemli bir konu. Deprem bölgesindeki Sosyal Güvenlik Kurumu, yani SGK borçlarına yönelik yapılan son düzenlemeler. Aynen. Bu videoda özellikle depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerimiz... Ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağ ilçeleri de dahil. Evet, oradaki sigortalılar, işverenler ve hak sahipleri için SGK'nın getirdiği yeni kolaylıklar var. Borç erteleme, taksitlendirme gibi. Bunları adım adım ele alacağız. Tüm kaynakları taradık, sizin için anlaşılır hale getirmeye çalıştık diyelim. Kesinlikle. Eğer deprem bölgesinde yaşıyorsanız, çalışıyorsanız veya bir işverenseniz ve SGK yükümlülüklerinizle ilgili net bilgiye ihtiyacınız varsa bu video tam size göre. Çünkü biraz karmaşık görünebiliyor bu düzenlemeler ilk bakışta. Aynen öyle. Amacımız bunları basitleştirmek. Videonun sonunda şunları netleştirmiş olacağız. Mücbir sebep hali ne kadar uzatıldı, hangi borçlar ne zamana kadar ertelendi, faizsiz taksitlendirme kimleri kapsıyor, nasıl başvuruluyor? Ve tabii belge teslim sürelerindeki o önemli değişiklikler. Evet, onları da konuşacağız. Başlamadan önce küçük bir hatırlatma. Kanalımıza destek olmak için lütfen videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu bizim için önemli. Şimdi hemen başlayalım o zaman. Gelin bu konuyu biraz açalım. İlk ve en temel değişiklikten başlayalım mı? Mücbir sebep halinin uzatılması. Bu tam olarak ne demek oluyor? Şöyle, mücbir sebep hali dediğimiz şey, kişinin elinde olmayan, öngörülemeyen durumlar nedeniyle yasal yükümlülüklerini yerine getirememesi durumu, malum deprem gibi. Anladım. İşte bu durum bahsettiğimiz il ve ilçelerde 31 Mayıs 2025'te bitecekti normalde ama yeni düzenleme ile 30 Kasım 2025'e kadar uzatıldı. Yani ek bir süre tanındı. Aynen öyle. Bu oradaki sigortalılar ve işverenler için yasal yükümlülüklerini yerine getirme konusunda gerçekten kritik bir ek zaman demek. Peki, bu uzatmanın somut sonuçları ne oldu? Yani pratikte ne değişti? Mesela belgelerin teslimi konusunda durum nedir? Tabii, pratikte önemli yansımaları var. Örneğin, mücbir sebep süresi boyunca yani 30 Kasım 2025'e kadar SGK'ya verilmesi gereken her türlü bilgi, belge, beyanname, bunların son teslim tarihi 15 Aralık 2025 olarak güncellendi. Yani bu tarihe kadar verilenler zamanında verilmiş sayılacak. Bu da olası cezaları önlüyor o zaman. Kesinlikle. İdari para cezalarının önüne geçiyor. Bir detay daha var, o da önemli. 2023, 2024 ve 2025 yıllarının Ocak ayından Ekim ayına kadar olan dönem var ya, Evet. İşte bu aylara ait muhtasar ve prim hizmet beyannameleri veya aylık prim ve hizmet belgeleri, bunların son verilme tarihi de 2 Şubat 2026 oldu. Oo, bu da bayağı ileri bir tarih. Evet, bu da yine zamanında yapılmış bildirim kabul edilecek. Anlaşıldı. Peki gelelim belki de herkesin en çok merak ettiği yere. Prim borçları. Borçlar ertelendi mi, faiz durumu ne olacak, orada durum nedir? Evet, orası gerçekten çok kritik. Şimdi burada iki önemli erteleme var, iyi ayırt etmek lazım. Birincisi 6 Şubat 2023'ten önceki döneme ait prim borçları. Yani depremden önceki borçlar. Tamam. Bunlar vadesi geçmiş olsa bile herhangi bir gecikme cezası veya zammı uygulanmadan 31 Aralık 2025'e kadar ertelendi. Faizsiz yani. Faiz yok, güzel. İkincisi neydi? İkincisi ise 2023, 2024 ve 2025 yıllarının Ocak-Ekim aylarına ait prim borçları. Yani deprem sonrası dönemin bir kısmını kapsıyor. Bu borçlar da yine aynı şekilde gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmadan, yani tamamen faizsiz olarak 31 Temmuz 2026'ya kadar ertelendi. Bu harika bir haber. Özellikle nakit akışı sıkıntısı çekenler için büyük bir rahatlama, değil mi? Kesinlikle. Bölgedeki işverenler ve sigortalılar için finansal anlamda ciddi bir nefes alma imkanı sunuyor bu. Peki şunu da sorayım. Daha önceden yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş borçlar vardı. Mesela çeşitli kanunlarla yapılandırılanlar. Onların durumu ne olacak? Bu ertelemeler o planları etkiliyor mu? İşte bu da çok sorulan bir soru, haklısınız. Kaynaklarımız buna da açıklık getirmiş. Şöyle ki,
Daha önceki yapılandırma kanunları kapsamında taksitlendirilen borçlardan Evet. 6 Şubat 2023 ile yeni mücbir sebep bitiş tarihi olan 30 Kasım 2025 arasında vadesi gelen taksitler vardı ya, Vardı. onların son ödeme tarihi topluca 31 Aralık 2025 olarak belirlendi. Anladım. Yani mevcut yapılandırmalar bozulmuyor. Aynen öyle, bozulmuyor. Sadece o dönemdeki taksitlerin ödemesi için ek süre verilmiş oluyor. Plan devam ediyor. Çok güzel. İşverenler için bir de faizsiz taksitlendirme imkanı var diye duyduk. Bu konuyu biraz daha açabilir misiniz? Kimler yararlanabiliyor, nasıl başvuruluyor? Evet, bu da işverenler için gerçekten çok cazip bir kolaylık. 2 aşamalı gibi düşünebiliriz. Birincisi 6 Şubat 2023'ten önceki döneme ait ve ertelenmiş olan prim borçları. Yani 31 Aralık 2025'e ertelenenler için Aynen o borçlar için 31 Aralık 2025'e kadar başvuran ve tabii diğer bazı şartları da taşıyan işverenlere borçlarını faizsiz olarak 24 aya kadar taksitlendirme imkanı sunuluyor. 24 ay faizsiz. Çok iyi. Peki diğeri? Diğeri de 6 Şubat 2023 sonrası döneme ait olup 31 Temmuz 2026'ya kadar ertelenen prim borçları. Hani o Ocak 2023, Ekim 2025 arası borçlar. Tamam. Onlar için de başvuru süresi 31 Temmuz 2026'ya kadar. Yine gerekli şartlar sağlanırsa bu borçlar da faizsiz olarak 24 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Harika. Bu konuyla ilgili eğer izleyicilerimizin aklına takılan bir şey olursa lütfen yorumlar kısmına yazmaktan çekinmeyin, değil mi? Tabii elimizden geldiğince biz de bakarız, yanıtlamaya çalışırız. Süper. Son olarak bu düzenlemelerin kapsadığı başka SGK işlemleri de var mı? Hani genel çerçevede. Şöyle bir genel resme bakarsak evet var. Mesela borçlanma işlemleri, işte doğum borçlanması, askerlik borçlanması gibi. Veya ihya talepleri, yani geçmiş sigortalılık sürelerini canlandırma Evet. ya da kontrol muayenesi gibi bazı diğer işlemler için de son başvuru veya işlem tarihleri dikkate alınarak güncellendi. Anladım. Yani amaç bütünsel bir rahatlama sağlamak. Aynen öyle. Temel amaç depremden etkilenen vatandaşlarımızın ve işverenlerimizin üzerindeki mali ve idari yükü olabildiğince hafifletmek, sosyal güvenlik haklarından kesintisiz yararlanmalarını sağlamak, hayatı biraz olsun kolaylaştırmak. Çok güzel özetlediniz. Evet, bugün deprem bölgesine yönelik bu çok önemli SGK düzenlemelerini gerçekten detaylıca ele aldık. Şöyle bir toparlayalım isterseniz. Olur. Mücbir sebep halinin 30 Kasım 2025'e uzatıldığını öğrendik. Prim borçlarının önemli bir kısmının faizsiz olarak 31 Temmuz 2026'ya kadar ertelendiğini konuştuk. Ve işverenlere borçları için faizsiz 24 ay taksit imkanı getirildiğini de unutmayalım. Kesinlikle. Ayrıca belge teslim süreleri ve yapılandırma taksit ödemelerindeki güncellemeleri de netleştirdik. Tabii bu düzenlemeler önemli bir nefes aldırıyor ama... Ama tabii bölgenin toparlanması uzun soluklu bir süreç. Aynen. Bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Düşüncelerinizi, sorularınızı yorumlarda bizimle paylaşın lütfen. Her yorum bizim için değerli. Kanalımıza henüz abone değilseniz, abone olarak gelecek videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. Ve tabii bu videoyu paylaşarak daha fazla kişinin bu kritik bilgilerden haberdar olmasına yardımcı olabilirsiniz. Bilgi paylaştıkça çoğalır. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarız bu düzenlemeler deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ve işverenlerimize bir nebze olsun rahatlama sağlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hangi konuları ele almamızı istersiniz? Lütfen yorumlara yazın. Sizlerden gelen önerilere göre içeriklerimizi şekillendirmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.